Hukuki Hakların programından merhaba. Bildiğiniz üzere koronavirüs sebebiyle işverenler tarafından işçiler ya ücretsiz izne çıkarıldı ya da işten çıkarıldı. Hükümet bu durumu önlemek için işçi lehine bazı düzenlemelerde bulunarak işçilerin kısa çalışma ödeneği almasını ve ücretsiz izin döneminde asgari ücretin yarısı kadar bir aylık ödeme almasını sağlamıştır. Öncelikle kısa çalışma uygulaması ne demek onu irdeleyelim. Kısa çalışma uygulaması genel, ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Peki kısa çalışma uygulaması bakımından genel ekonomik kriz nasıl tanımlanır? Genel ekonomik kriz, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından bölgesel kriz, ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından sektörel kriz nedir diye sorarsak, sektörel kriz, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır. Kısa çalışma uygulaması bakımından zorlayıcı sebepler nelerdir? İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan, dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın, hastalık, seferberlik gibi durumlardır. Peki kısa çalışma kapsamında işçiler hangi haklardan faydalandırılır? Birincisi işçilere kısa çalışma ödeneği ödenir. İkincisi ise işçilerin genel sağlık sigortası primleri yatırılır. Kısa çalışma uygulanabilmesi için nasıl bir prosedür izlenmelidir? Öncelikle işverenin genel, ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İşkur'a başvuruda bulunması gerekir. İkincisi ise İş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu iş yerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekir. Peki işveren başvurusunu yaptı. Bu durumda işçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir? Birincisi, işverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması. İkincisi, kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması gerekir. Ayrıca COVID-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması gerekir. Son olarak iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.
Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş, örneğin yeni işe başlama gibi, son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir. İşverenler genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma talep formu ve kısa çalışma uygulanacak işçi listesini tanzim ederek kısa çalışma başvurusunda bulunabilirler. Kısa çalışma başvuruları işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz. Genel, ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan, dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu İşkur Yönetim Kurulu'nca değerlendirilerek karara bağlanır. Deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için yönetim kurulu kararı aranmaz. Genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerle ilgili yönetim kurulunca alınmış bir karar bulunmuyorsa, işverenlerce yapılan başvurular kurum birimi tarafından reddedilir. İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygunluk tespiti tamamlandıktan sonra kısa çalışma uygulanacak işçi listesinin değiştirilmesine veya iş yerinde uygulanan kısa çalışma süresinin arttırılmasına yönelik işveren talepleri yeni başvuru olarak değerlendirilir. Ülkemizde şu anda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip koronavirüsün olası etkileri dikkate alınarak dışsal etkilerden kaynaklanan, dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren, buna ilişkin kanıtlarla birlikte kısa çalışma talep formu ile kısa çalışma uygulanacak işçi listesini bağlı olduğu İşkur biriminin elektronik posta adresine elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilendiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Peki işverene kısa çalışma talebinin sonucunun işverene kısa çalışma talebi sonucu ne şekilde bildirilir? Genel, ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu iş müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene İşkur tarafından bildirilir. İşveren de durumu iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde
ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren, kurumca bildirilen sürede kısa çalışma bildirim listesini güncelleyerek gönderir. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, kurumca bildirilen sürede kısa çalışma bildirim listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İşkur biriminin elektronik posta adresine gönderir. Kısa çalışma ödeneği süresi, miktarı ve ödenmesi konusuna gelince, günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığıyla yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Kısa çalışma yapılan süreler için kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK aylık prim ve hizmet belgesi ile eksik gün gerekçesi 18 kod ile kısa çalışma ödeneği olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde ödemeler 4857 sayılı kanunun 24. maddesinin 3 numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve kurum tarafından ödenir. Kısa çalışma ödeneği kapsamında fazla veya yersiz ödemeler ne şekilde tahsil edilir? İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. İşçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir. İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılamaz. Peki kısa çalışma işveren tarafından erken sona erdirilir ise nasıl bir yol izlenir? İşverenin kısa çalışma uygulaması devam ederken normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu kurum birimine varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere 6 iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Peki kısa çalışma ödeneği ne şekilde kesilir?
kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. İşverenin kayıt affedersiniz. İşverenin kayıt tutma zorunluluğu da mevcuttur yani. Konu uzun olunca boğazım da bayağı bir zorlandı. Özür diliyorum. İşverenin kayıt tutma zorunluluğu da mevcuttur yani. Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır. Programımı burada bitiriyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, adalet ile kalın.